Evet arkadaşlar, temel kavramlardan başlayalım. Çünkü sorular geldi. Bundan dolayı tekrar anlatmak gereği duydum. Şimdi alım satım bölümüne girdiğinizde spot margin yazıyor değil mi? Spot kesinlikle herhangi bir şekilde borç almadan bizim alım satım yaptığımız yer. Mesela biz 10 bin dolardan Bitcoin almak istiyoruz diyelim. Bir Bitcoin alabilmek için bizim 10 bin dolarlık bir kullanılabilir bakiyemiz olması lazım. Spot piyasası bu şekilde çalışıyor. Elindeki parayla alabildiğin kadar alabiliyorsun. Evet, şimdi margin bölümünü göstereyim. Margin'de arkadaşlar burada borç alarak işlem yapabiliyorsun. Elindeki parayı teminat gösterip borç alabiliyorsun. Burada işlem çiftlerini görebilirsin bazı coinlerle ilgili. 5x, 10x, 3x yazıyor. Bu 10x'ler yani paranızın kaç katı 5x, 3x, 10x paranızın kaç katı borç alabileceğinizi gösteriyor. Bununla ilgili geçmişte videolarım var, bakabilirsiniz zaten. Çapraz izole diye var. Çaprazda maksimum 5x'ten izoleye bastığımızda 10x'e kadar kullanım yapabiliyoruz. Bir de vadeli işlemler var, en önemlilerinden. Vadeli işlemler sekmesi, uzun vadeli 3 aylık, bir de opsiyonlar var. Opsiyonu da güncellemişler galiba, güzel. Şimdi vadeli işlemlerde yani margin bölümü gibi paramızın katıyla işlem yapabiliyoruz ama burada borç alma diye bir şey yok. Mesela diyelim ki ben 10 bin dolar 10 bin dolardan bir Bitcoin almak istiyorum. Normalde bunu alabilmem için bende ne kadar şey olması lazım? 10 bin dolar bakiye olması lazım değil mi? Kullanılabilir bakiye. Ama bende 216 dolar var şu anda gördüğünüz gibi. Eğer şöyle yaparsak burada kaldıraç işlemi var arkadaşlar. Kaldıraç demek ki kaldıraç şu demek, şöyle anlatayım. Benim maliyetimi kaldıraç oranı kadar düşürüyor. Mantığı bu yani. Yani mesela şöyle düşünün. 10 bin dolar benim param olması gerekiyordu ya. Ben 125x kaldıraçla girersem ya da 100 kaldıraçla girersem bu işe benim ödemem gereken miktar 100 kat düşecek. Yani en basit mantığı bu. Yani bölü 100 yaparsak yani bende 100 dolar olursa bir Bitcoin alabiliyorum. Bunu 100 kaldıraça çekersek. 125 kaldıraça çekersek 80 dolarla bir Bitcoin alabiliyorum. Kaldıraçın mantığı bu. Çapraz izole demek bunları biliyorsunuzdur zaten ama yine de kısaca bahsedeyim. İzole demek bir tane coin'den alım yaptınız diyelim mesela. Dediğim gibi az önce 125x ile bir BTC aldım ya 80 dolara. Benim sadece 80 dolar bakiyem tehlikeye girer. Eğer çapraz girersem istersen 1 dolarlık işlem yapayım, istersen 1000 dolarlık. Buradaki tüm kullanılabilir bakiyem tehlikeye girer arkadaşlar. Çapraz bunu gerektiriyor. Ben şu anda Hedge moddan yapıyorum. Yeni başlayanlar Hedge modu kullanmasınlar. Burada başka anlatabileceğim bir de 3 aylık ve opsiyonlar var. 3 aylık seçeneği yeni eklendi. Burada bazı çiftleri de eklemişler. Güzel. Ama bilmiyorum kullanılabilir mi? Mesela bir sözleşme imzalıyorsunuz. Maksimum kaç sözleşmeydi unuttum şimdi. 100 bin miydi? Öyle bir şeydi galiba. Yani sözleşme imzalıyorsunuz derken normal bir alım satım yapıyorsunuz işte. İstediğiniz zaman alıp istediğiniz zaman satabiliyorsunuz. Eğer ki coin aldınız, long girdiniz diyelim artacak yönünde. 3 ay içinde satmazsanız son 10 saat kala mı, son 24 saat kala mı ne daha satamıyorsunuz. 24 son gün dolduğunda da otomatikman kendisi bozuyor o anki piyasa fiyatından. Mesela long girmiştiniz. Aldığınız fiyatın üstündeyse kar edersiniz, altındaysa zarar edersiniz. 3 ay süresi kalıyor. Şurada da kalan günü görebilirsiniz. Burada da teslim şey var, çapraz izole falan var. 125x'e kadar var. Ama ben çok gereksiz buluyorum burayı. Bir de opsiyonlar var. Opsiyon çok önemli ama aşırı tehlikeli bir şey. Diyelim ki Bitcoin birden hareket yaptı. Mesela şöyle bakalım. Buradan göstermiyor. Tamam neyse. Burada mesela borç almak zorunda değilsiniz.
Şöyle anlatayım burayı. Burada bakın maksimum 20 BTC işlem yapabilirsiniz diyor. 5 dakikalık için. Burada ibareler var. 5 dakika. Şuradan ilk başta coin seçmeye göstereyim. BTC, Ethereum, XRP, Ripple. Bunlarla işlem yapılabiliyormuş şu anda. Diyelim ki 1 BTC'lik ben işlem yapmak istiyorum. 5 dakikada bir hareketlilik olacak diye düşündüm. Eğer alım opsiyonunu yukarı doğru yaparsak bakın burada prim yazıyor. Bu prim benim ödemem gereken. Kapattım gitti. İşte 20 BTC yaparsam 92 dolar ödemem gerekiyormuş. Benim kullanılabilir bakiyem bu kadar. Bunun önemi ne arkadaşlar? Mesela burada başa baş fiyatı diye bir şey var. Bir deneyelim. 0.001 yapalım. Heh, tamam, gerek yok. Mesela ben buraya 10 BTC yapalım. 30 dakikayı işaretleyelim. 30 dakikada şöyle açayım hemen. Ne kadar ödemem gerekiyor? 104 dolar ödemem gerekiyor. Al dedim. Şimdi kullanım fiyatı 96.79. Şu anda benim almaya çalıştığım fiyat bu. Prim arkadaşlar 104 dolar. Yani 104 dolar bu benim ödemem gereken. Adetim 10 BTC, çiftim de BTC USDT Tether yani. Bu başa baş fiyatı ne oluyor arkadaşlar? Ben 104 dolar yatırdığımda ben 104 doları direkt kaybetmiş oluyorum. Tamam mı? 104 dolar direkt benim bakiyemden gidiyor. Bunu daha hiç alamayacağım. 9679'dan girdim. Eğer ki Bitcoin 9690'a ulaşırsa benim 104 dolarım geri gelecek. Ama şöyle bir şey de var. Mesela 9679'dan aldım. 9685'e kadar çıktı. O zaman oradaki karım da benim şeyden düşüyor. 104 dolarımın şeyinden düşüyor. Yani nasıl söyleyeyim? Mesela ben 10 dolar kar ettim. Normalde 100 dolar kar etmem lazım. 100 dolar yatırdığım için. İşte 90 dolar zararım oluyor. O şekilde. Başa baş fiyatı da 0'a 0 denk geldiği yer. Yani 9690'a gelirse verdiğim parayı geri alıyorum. Ve üstüne çıktığında her bir kuruştan para kazanıyorum. Bu şekilde yani. Opsiyon işlemleri çok tehlikeli ama aldığınız fiyattan piyasa çok hareketliyken bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Hatta kullanmayın gerekirse de. Ben çünkü burada çok paralar kaybettim. Çok tehlikeli yani burası. Bir kazandırıyor, bin kaybettiriyor. Burada göstereceklerim bu kadardı. Şimdi diğer konuya geçelim. Şimdi arkadaşlar, Hedge modla normal vadeli işlemlerin arasındaki farktan bahsedeceğim size. Çok basit anlamanız gereken nokta. Ee, Gözünüz korkmasın. Şimdi tercihler bölümüne giriyoruz. Hedge modu açmak için pozisyonlar var ya şurada. Bak tekrar göstereyim. Vadeli işlemler sekmesine giriyoruz. Şu 3 noktaya tıklıyoruz ve buradan tercihleri seçiyoruz. Burada pozisyon modu iki taraflı diyor. Bu iki taraflı hedge demek. Tek taraflı da normal demek. Şimdi normalde ilk kullanıcıysanız bu tek taraflı olarak gelir size. Tek taraflı demek arkadaşlar. İlk önce long short'tan bahsedeyim. Al sat diyor yani. Al uzun, sat da kısa. Yani long uzun demek, short da kısa demek. Almak istiyorsanız yani vadeli işlemlerde al diye bir şey yok normalde. Yani tahminde bulunuyorsunuz. 9600 mesela şu anda 9682'ye mesela 9680'den ben almak istiyorum diyelim. Eğer ala tıklarsanız bu Bitcoin'in artacağı yönünde bir tahmin yapmışsınız demektir. Buna göre kar zarar sağlarsınız. Sata tıklarsanız da Bitcoin aldığınız fiyatın altına düşecek şeklinde bir tahmin yapmış olursunuz. Aldığınız fiyatın her altına indiğinde de aldığınız BTC oranıyla doğru orantılı olarak kar zarar kazanırsınız. Yani aşağı inerse satta kazanırsınız. Ama şöyle bir şey var. Mesela diyelim ki 9680'den ben 1 BTC aldım. Uzun dedim. Sonra Bitcoin düşmeye başladı. Ee, Buradan da küçük bir kar edeyim dedim. 0.5 satış girdim. Bunu kesinlikle yapamazsınız. Tek taraflı modda bunu kesinlikle yapmayın. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Benim 1 BTC longum vardı. Üzerine bir de 0.5 BTC short açarsam benim longumun büyüklüğü düşer. Ve mesela diyelim ki 9600'den aldım. 1 BTC aldım. 9550'ye düştü Bitcoin. Dedim daha da düşer bu, short açayım.
Eğer ki ben 9550'den direkt o pozisyonu kapatmadan short açarsam ne olur biliyor musunuz? Mesela 2 BTC short açtım. Benim bu 1 BTC 50 dolar zarardaydı ya. Bu 50 doları ben direkt kaybederim. Üzerine de 1 BTC shortum açılmış olur. Yani öteki pozisyonu kapatıyor. Kalan miktarla da yeni pozisyon açıyor. Yani aynı anda iki pozisyon açamıyorsunuz. Bir tanesini kapatıyor arkadaşlar ya da küçültüyor. Mesela bir BTC longum olsun 9500'den. Ben bir de gidip 9450'den 0.5 BTC shortum olsun. Bu zaman ne olur? Ee, Longumun büyüklüğü 0.5'e düşer. Ve o aradaki fark kadar bir zararım olur. Kesinlikle yani dikkat edin bu konulara. Ya da şöyle kar da olabilir tabii ki. Mesela 9500'den almışsınız 1 BTC. Sonra 9600'e çıkmış. Pozisyonu kapatmamışsınız. Pozisyon dediğimizde arkadaşlar aldıktan sonra e, şöyle onu şuradan göstereyim size. Bu ne? Heh, hadi işlemlere gir. Pozisyonda bizim aldığımızda işlemlerimizin durduğu yer. Mesela ben 1 BTC almışım 9211 dolardan. Bu benim pozisyonum şu anda. Pozisyon bu yani. Diyelim ki 1 BTC aldık 9500'den. 9600'e çıktı. Oradan da aşağı düşeceğini düşünüyoruz. Oradan da short giriyoruz. O zaman ne olacak arkadaşlar? Mesela 0.5 short girdik oradan. 9600'den. Hadi şöyle daha iyi anlamanız için şöyle yapalım. Mesela 9500'den aldık diyelim. 1 BTC. 9600'e çıktı. 1 BTC aldığımız için 100 dolar arttı. 100 dolar kazandık. Ondan sonra 9600'e çıktı ya. Biz bir de buradan SAT'a gelip short açacağız. 0.5 pardon 1 BTC short açalım. Ne olacak? Bizim pozisyonumuzu direkt kapatacak long pozisyonu. Çünkü büyüklükleri eşit. İkisi de birebir. Yani 100 dolar karımızı alıp pozisyonlar kapanacak. Yani short pozisyonu açılmayacak arkadaşlar. Long pozisyonu da kalmayacak, kapanacak. Bu şekilde. Yani işlemler bu şekilde oluyor. Tek taraflı da kesinlikle buna dikkat edin. Yine tercihlere girip bunu iki taraflı moda alırsanız işte bu zaman işler değişiyor arkadaşlar. Eğer ben 9500'den 1 BTC long girersem benim 1 BTC longum direkt açık olur. Ondan sonra mesela 9450'ye düştü diyelim. Ben buradan 2 BTC short girersem bu sefer de 2 BTC shortum olur ekstra olarak. Yani long ve short ayrı bir şekilde olur. Bakayım size gösterebiliyor muyum burada? Yani zaten diğer videolarımın hepsinde görebilirsiniz vardı. Aynı anda iki pozisyonumun açık olduğu. Mesela şurada gördüğünüz gibi bu head game arkadaşlar. İngilizce kullanıyorum genelde. Şu üstteki long pozisyonum bakın 6 dolar kar ettiriyor. Alttaki de short pozisyonum 317 dolar zarar ettiriyor. Bu head game moda detaylı değineceğim. Bu video çok uzun olur yoksa eğer ona değinmeye çalışırsam. Şimdi burada head game mod için bilmemiz gereken en önemli nokta arkadaşlar açık kapalı. Şimdi açık kapalı ne oluyor? Normalde tek taraflı modda hemen tek taraflıya gelelim. Burada al sat diye iki sekme var. Yani yukarı yönlü tahmini aldan aşağı yönlü tahmini sattan yapıyorduk. Head moda geldiğimizde işler değişiyor. İki taraflı moda gelelim. Head modda arkadaşlar açık kapalı diye bir şey var. Eğer biz tüm işlemleri al sat yapacaksak açık pozisyondan yapacağız. Kapalıyı kullanmayın. Kapalı pozisyonu kapatmak için kullanılıyor. Şimdi açığa geldik. Ben mesela uzun pozisyon yani yükseleceğini düşünüyorum 9650'den. Düşünce buradan çıkacak diye tahmin ettim. 1 BTC almak istiyorum. Şimdi uzun pozisyona tıkladığınızda burada uzun pozisyon açarsınız. Kısa pozisyonu tıkladığınızda kısa pozisyon açarsınız. Ama şimdi bak burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var, dikkat etmeniz gereken. Bak uzuna tıkladığımda aynı fiyattan 77 dolarlık bir şeyim var. Çünkü 125x ile giriyorum. 77.20 dolar bir ücretim var. Kısaya girdiğimde 101 dolar. Aradaki fark neden kaynaklı biliyor musunuz? Çünkü ben normal fiyatın altında bir alım yaparsam yani normal fiyat dediğim şuradaki arkadaşlar gösterge fiyatı 9674 şu anda. 9674'ten deneyelim. Tabi olmaz. 9675'ten deneyelim. Ne oldu lan?
1 BTC. 77.42 şimdi normale döndü, gördünüz mü? Mesela 9674'ten de long deneyelim. Bu da 77.40. Şimdi normale döndü. Sebebi ne biliyor musunuz? Bakın mantığı tamamen şu. Eğer ki ben bir şeye yatırım yapıp ve onun yükseleceğini düşünüyorsam o anki fiyatın daha altında bir fiyattan almak isterim. Değil mi? Mesela 9674 ise ben bunu 9670'ten almak isterim ya da 74.37'den. O anın bir altından almak isterim ya da tam o fiyattan. Eğer ki ben bunun şu çok saçma olur yani böyle bir düşünce. 9674'te şu anda 9680'den almak istiyorum ben ve yükseleceğini düşünüyorum. Bu çok saçma bir mantık ama bunu kullanabilirsiniz tabii ki. Stop limit teklifleriyle. Bunu öğrenmek istiyorsanız kanalımda tekliflerle ilgili videom var, onu izleyebilirsiniz. Ama normal alsatta yani limit teklifinde bu çok saçma bir durum. Yani mesela ben buraya direkt 9680'den bir Bitcoin long aç dersem ne olur biliyor musunuz? Direkt şuradaki gösterge fiyatından alır. Eğer short açmak istiyorsam short pozisyonu ne demektir arkadaşlar? Aldığımız fiyatın altına inecek demek. Yani bunu ne demek? Ben ne kadar yukarıdan alırsam ve ne kadar aşağı düşerse o kadar çok para kazanırım demek. Yani şu anda 9674. Ben gidip de bunu 9670'ten short açmam çok saçma olur. Zaten öyle bir şey yaptığımda direkt yine 9674'ten alır. O anki piyasa fiyatından alır. Limit teklifi olarak geçmez. Yani direkt piyasa teklifi olarak geçiyor o zaman yaptığımız işlem. Normal bir şekilde emir verebilmek için 9674 ise en minimum 9675'ten emir vermemiz lazım. Üstünden yani. Bir üstünden, bir tık üstünden emir vermemiz lazım. Burayı anladığınızı umuyorum. Ve şu önemli bir detayı tekrar anlatayım size. Yani daha önce anlattığımı hatırlamıyorum ama. Şimdi şuradaki gördüğümüz şey gösterge fiyatı arkadaşlar. Bu gösterge fiyatı ne oluyor? Bizim spot piyasasındaki normal fiyatımız oluyor. Şu BNB'de mi? Şimdi BTC USDT şuradan arayalım hemen. Pardon. Ya bir bulamadım arkadaşlar. Pardon. Hepinizden özür diliyorum. BTC şurada. Şimdi burada ne diyor? 9676. Bu bizim gösterge fiyatımız. Gördünüz mü? 9676. Bunun amacı ne biliyor musunuz? Çünkü vadeli işlemlerde bizim olmayan para. Mesela bende 10 dolar var ama ben az önce gösterdim. Mesela bende 80 dolar var ama ben 10 bin dolarlık işlem yapabiliyorum 80 dolarla. 125x kaldıraç sayesinde. Bu kadar büyük paralarla işlem yapabildiğimiz için piyasada bir manipülasyon oluşabiliyor. Mesela bakın şu anda gösterge fiyatı 9677 olduğu halde burada son fiyat yani piyasa fiyatı 9681. Gördünüz mü? Yani bu manipülasyonu engellemek için bu gösterge fiyatı var. Diyelim ki ben short pozisyon açmak istiyorum. 9675 mesela ben almak istiyorum diyelim. Tek taraflı moda gelelim. Daha iyi göstereyim size. Mesela alarm kurdum ben. 9678'e mi kurayım? Tamam 9678'e kurdum. 1 BTC almak istiyorum. Emri verdim. Aldan yapalım. Buradan biraz artacağını düşünüyorum. Al emrini verdim. Burası arkadaşlar 9678'e düşse de bunun pek bir önemi yok. Çünkü buradaki biz buradan almıyoruz. Bu soldaki yerden alıyoruz arkadaşlar. Son fiyat, piyasa fiyatından alıyoruz. Bu piyasa fiyatı neye göre belirleniyor derseniz vadeli işlemler sekmesinde işlem yaptığımız için vadeli işlemlerde alıcı ve satıcılardan belirleniyor. Mesela ben mantığı tamamen şu arkadaşlar. 9678'den ben almak istiyorum ya. Pardon aynen almak istiyorum. 9678 dolardan biri satmak istemiyorsa ben bunu hiçbir zaman alamam. Bu isterseniz gösterge fiyatı 1 dolara düşsün.
Ben 9678 dolardan almak istiyorsam ve 9678 dolardan satmak isteyen yoksa bu emrim kesinlikle gerçekleşmez. Gösterge fiyatı sadece manipülasyonu engellemek için. Yani biz bu fiyata düştüğü anda almıyoruz. Buradaki fiyat denk geldiğinde alıyoruz. Tabii ki mesela şöyle düşünün. Burası 1 dolara kadar düştü, manipüle oldu ama burası 9679. Benim emrim 9678. Kesinlikle alamam. Bu gösterge fiyatından işlem yaptığım için. Yani bu işler bu şekilde. Video çok uzun oldu. Diğer kısımları da daha sonra çekeceğim. Umarım faydalı olmuştur. Bize destek olmak için videoları beğenip güzel yorumlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Bu benim için önemli. Beni motive ediyor. Yani ben bu ekstra bir para kazanmıyorum bu işten. Telegram grubumuzu kurduk. Bir önceki videodan bağlantılara ulaşabilirsiniz. Bu videonun altına da koyun. Başka anlatabileceğim bir şey yok arkadaşlar. Komisyon ücretlerinde indirim kazanmak için aşağıya linkleri bırakıyorum. O linklerden kesinlikle faydalanın. Komisyon ücretleri çok önemli. Bu videoyu daha fazla uzatmayayım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.